Şimdi ben yeniden o zaman vaatlere dönecek olursam, ilk icraatlar sıralamasını sizden bir yeniden almak isterim ve kaynakların yönetimi Çok konusunda da çok ilk çok icraatlarınız ne olur? çok somut şeylerden bahsedelim. Mesela bizim en fazla eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisini, enflasyon verisini gerçeğe yansıtmadığını. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi oturup o verilere bizim de erişimimiz olacağı için iktidara geldiğimizde geriye dönük hesaplama yapacağız. Açıklanan veriyle gerçek enflasyon arasındaki fark neyse biz bunun emekli aylıklarına ve çalışanlara aynen yansıtılmasına imkan vereceğiz. Yani bunu çok net bir biçimde ifade eder. Mesela bir konu vardı. Hep böyle kaynak nerede falan soruyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerinden bir tanesiydi. Biliyorsunuz 2023 Mayıs'ında seçimlere giderken kamuda çalışanlara ve kamuda çalışanlara seyyanen bir zam yapıldı. O zaman 8 bin liraydı. Şimdi artarak e, 18 bin liraya falan ulaştı bildiğim kadarıyla. Bir tutar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi vaadi. Ben dedi bu seyyanen zammı emeklilere de aynen yansıtacağım. Üzerinden 28 ay geçti. Yansıttı mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ben bunu yapacağım derken kaynak sormayanlar, şimdi biz CHP olarak biz bunu yapacağız deyince kaynak nereden sorusunu soruyorlar. Kaynak, devletin kaynak sorunu var. Kaynaklarını tahsis ettiği yerle ilgili sorunlar var. Bu da siyasi tercih için. Dolayısıyla biz e, emeklilere bu seyyanen zammı hemen yapacağız. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bakarak hızlıca bazı şeylerden bahsediyor. Vergide adaletten bahsettim. Bu seyyanen zamdan TÜİK verilerinin geçmişe yönelik hesaplanarak aradaki farkın varsa bunun ücretlere yansıtılmasından bahsediyor. Mesela 2026 yılı bütçesine baktık. 2026 yılı bütçesinde köprü ve otoyolların özelleştirileceğini görüyoruz. Birinci Boğaz Köprüsü, ikinci Boğaz Köprüsü ve işte Ankara-İstanbul arasında birkaç tane şu anda kamuda kalan otoyolların özelleştirileceğinden 180 milyar lira özelleştirme geliri koymuş buraların satılmasından. Biz bunu durduracağız. Biz diyor bakın siz tabii genç kuşaklansınız. Siz okuldayken böyle okutuyorlar mıydı bilmiyorum ama ben ilkokuldayken vergilerimiz bize yol, su, elektrik olarak döner derlerdi değil mi? Şimdi yollar paralı. Su pahalı. Elektriği özel sektör üretiyor. O da pahalı. O zaman bu vergiler nereye gidiyor sorusunu sorma hakkı değil mi bu insanların? Biz bu sorun sorulmasını istiyoruz. Dolayısıyla köprüler geçilmek içindir. Yollar kullanılmak içindir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlar da gişeleri kaldıracağız. Yani köprüden geçiş ücretsiz olsun. Niye olmasın ki? Almanya'da paralı otoyol var mı biliyor musunuz? Ben Bilmiyorum. biliyorum. Yok. Ben biliyorum. Sadece yük taşıyan kamyonların belli güzergahlarda, onlar da tonajlarından dolayı çok sınırlı. Otoyollar ücretsiz. İşte hani otoban falan olarak Almanya hep böyle anlatılırdı. Bizim çocukluğumuzda Almanya'ya gidip gelenler yollar öyleydi ki böyle. Vatandaş ücretsiz kullanıyor. Biz hem gelirimiz düşük hem de dünyanın en pahalı köprü geçiş ücretine sahibiz. Bu hakkaniyetli bir şey mi? Devlet dediğin köprü yapar zaten. Devlet dediğin yol yapar, okul yapar, eğitim sağlar, sosyal güvenlik sağlar. Bunları yapmayacaksa ne yapacak devlet o zaman? Vatandaşın bu soruları sormasının biz önemli olduğunu, biraz daha böyle makro politikalardan filan da bahsedelim. İşte enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalması, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi bunların hepsini çalıştık. Hı Hepsine hı. ilişkin yol haritamız var. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Bugün karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların sebebi bu iktidarın uyguladığı ekonomik politikasıdır. Bunları değiştirecek hazırlığımız var ve hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk günden itibaren kendi hayatlarına ne kadar hızlı dokunduğumuzu e, hissedecekler. Sizce asgari ücret 2026 için ne kadar olmalı Sayın Karatepe? Bakın iktidarın aşağı yukarı ne kadar yapacağını tahmin edebiliriz ki iktidara bu konuda telkinler de geldi. Yabancı derecelendirme kuruluşları asgari ücrete artış işte %20-25 bandında denildi. İşte bu enflasyon rakamında dikkate aldığımızda belki %30 yani %30'un altında bir artış olacak muhtemelen. Olacağı şeyi söylüyorum. Ama bir hesaplama yapalım. Bugün asgari ücret 22.104 lira. Siz bunu %30 artırırsanız 6.000 lira artış demektir. Asgari ücret hangi seviyeye çıkarır bu? 1 Ocak'ta 28 bin liraya çıkarır. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle açlık sınırı 28 bin lira.
Daha bunun Ekim, Kasım, Aralık 3 ay verisi gelecek. Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücret kazananlar yılın ilk gününe açlık sınırının altında bir asgari ücretle başlayacaklar. Bunun kabul edilebilir bir taraf var mı? Çok net soruyoruz. Ben çok yayın yaptım, yazıda yazdım, gazete köşemde falan, değişik konferanslarda da anlattım. Şu örneği verdik. Asgari ücret Ocak'ta bir sıçrama olurdu, yani bir artış olurdu. Sonra Mart ayında falan açlık sınırının altına düşerdi. Biz yazardık işte Mart ayı geldi, işte açlık sınırının altında kalan asgari ücret. Şimdi yıla açlık sınırının altında başlayacak. Buna itiraz etmek gerekmiyor mu? Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman özellikle küçük işletmelerden şunlar geliyor. İşte hocam biz açımızdan da asgari ücret maliyet. Doğru. Onu da biliyoruz. Temmuz ayında Genel Başkanımız açıkladı. Geçtiğimiz Ocak ayında da açıkladı. Biz küçük işletmeler için ciddi asgari ücret destekleri önerdik. İşte örneğin 1 ile 10 arasında personel çalıştıran ya da istihdam olan şirketlerin sosyal güvenlik primlerinin neredeyse tamamına yakınının devlet tarafından ödenmesi, işte 10 ile 50 arasındaki için başka oranlar filan. Biz bunun küçük işletmelerin faaliyetlerini engelleyecek bir sonuç da ortaya çıkarmasını elbette istemiyoruz. Ama burada yapılması gereken onlara kamudan destek sağlayarak onların faaliyetlerini sürdürmek. Biz bunları açık bir biçimde Genel Başkanımız defalarca ifade etti, ortaya da koydu. Dolayısıyla ya şu sözcüğü kullanmaktan bile bir iktisatçı olarak üzüntü duyduğum ifade ederim. Açlık sınırı. Yani 21. yüzyılda Türkiye'nin referansı açlık mı olmalı? Buna itiraz etmemiz lazım. Yani üzülerek söylüyorum, biraz önce söylediğim yoksulluk sınırı rakamına ulaşsa insanlar bayram edecek neredeyse. 90 bin lira. Biz ona bakmıyoruz. Ona bakma e, anlayışına bile sahip değiliz. Yani bir iktisatçı olarak, yani siyasetçi olarak değil, bir iktisat hocası olarak söylüyorum. Açlık sınırı referans olamaz. Biz zenginlik göstergelerini niye referansa almıyoruz da oradan analizler yapıyoruz? Ama yoksullaşma o kadar yaygınlaştı ki, o kadar derinleşti ki insanların karınlarını doyurabilmesi neredeyse yeterli hale geldi. Bakın 90'lı yıllarda, siz o zaman gençtiniz tabii, 82 doğumlu olduğunuzu söylediniz. İktidara aday olan partiler 2 anahtar vaat ederdi. Değil mi? Bir İşte bir ev, bir ev otomobil. anahtarı, bir araba. AK Parti neyi vaat ediyor biliyor musunuz? Düşük kiralık konut. Ev sahibi olma vaadinde bulunmuyor. Değil mi? En son açıkladıkları sosyal konut projesinde İstanbul'da 15 bin tane piyasa rayicinin yarı fiyatına konut vereceğiz diye. Yani kiralayacağız diye. Türkiye'nin geldiği yeri görmek açısından söylüyorum. Bu ülkede insanların ev sahibi olabilme hayalini kurmalarını sağlamak lazım. Bu da nasıl sağlanacak? Hem gelirler tarafında yapılacak işlerle sağlanacak, ama aynı zamanda kamusal desteklerle konut sahibi olmayı kolaylaştıracak işlerle yapılacak. Yoksa Hı ben hı. tabii ki kiralık konutta ben karşı olduğumda değil, yanlış anlaşılmasın. Biraz önce söylediğim gibi, işte daha önce başka şeyler konuşurken şimdi açlık referans. Daha önce iktidar olmak isteyenler ev, araba vaat ederken şimdi ucuz konut vaat eder hale gelmesi, aslında Türkiye'nin uygulanan politikalar sonucunda nereye geldiğini çok somut göstergeli. Refah vaat edemiyor. Farkındasınız değil mi? Biz refah vaat ediyoruz. Yani bu ülkede insanlar tatil edebilsin, çocuğuna kitap da alabilsin, gömleğinin arka yakasını çevirmek zorunda kalmasın. Yani biz açlık, kira, elektrik faturası falan konuşmaktan başka şeyler konuşamaz hale geldik. Peki emekli maaşı ile ilgili ne söylersiniz? Çünkü en az bir asgari ücret olsun şeklinde talepler dile getirenler var. Emekliler de çok zorlandı hakikaten son yıllarda. Bu bizim politikamız. Genel Başkanımız bunu defalarca ifade etti. Biz iktidara geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olacaktı. Ama diğer emekli aylıklarını da oransal olarak artıracağız. Biz herkesin en düşük aylığı almasını hakkaniyetli de bulunuyoruz. Bakın, 4-5 sene öncesine kadar bu ülkede en düşük emekli aylığı diye bir ifade de yoktu. Ben grafiklerini göstereyim. Yani gerçekten biz verilere hakimiz, çalışıyoruz. Şuradan hemen bulacağım. Ortalama emekli aylığının, bakın Hı bu hı. resmi verilerden alınmış. Ortalama emekli aylığının kişi başına düşen milli gelire oranı ne kadardı?
Şuradan tarihine bakıyorum. 2016 yılında çok geriye yine AK Parti döneminde. 2016 yılında ortalama emekli aylık kişi başına düşen milli gelirin %49,1, %49'u. Bugün geldiğimiz yerde %30'u. Düşmüş. Yani ülke büyüyor, kişi başına düşen milli gelirimiz o kadar arttı, bu kadar zenginleştik, 1,5 trilyon lira milli gelirimiz var filan, trilyon dolar milli gelirimiz var deniliyor. Ama emekliler bunu hissetmiyor. Ücretli çalışan bunu hissetmiyor. Çiftçiler bu refahı tırnak içerisinde söylüyorum hissetmiyor. O zaman şu soruyu soruyor. Kim kazanıyor bu parayı? Biz tüm halkın kazanmasını sağlayacak politikalar hayata geçireceğiz. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması bizim parti politikamızda yer alan bir şey. Genel Başkanımız defalarca ifade etti. Bunu ben de sizin aracılığınızla bir kez daha ifade etmiş olayım. Peki son sorum şu Sayın Karatepe. Bu kadar, yıkıcı, kavurucu, yakıcı bir ekonomik kriz devam ederken, iktidar partisine ve özellikle liderine hâlâ %30 civarında bir desteğin olmasını bir iktisatçı ve aynı zamanda elbette bir siyasetçi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Ya, tabii, vatandaşların, yani, seçmen davranışları sadece ekonomik göstergelerle sınırlı değil. Bunun dışında başka sahiplerle, kendisini siyaseten, belli yerlerde tanımlayan seçmen grupları da vardır. İşte, Hı muhafazakârdır, hı. milliyetçidir, sosyal demokrattır vs. Bunların da oy davranışına etkisinin olduğunu, tahmin ediyorum. Yani, siyaset bilimci değilim ama, bu anlaşılabilir bir şey. Biz, iktidara gelecek oyların tamamına, bizi iktidara getirecek oyların tamamına talibiz. Biz biliyoruz ki o seçim sandığı geldiği zaman, AK Parti'nin oy oranları bu seviyelerinde bile kalmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, yüksek oy oranıyla hem, cumhurbaşkanlığını hem de parlamento çoğunluğunu kazanacaktır diye düşünüyorum. Peki, bu siyasi tartışmaların bilhassa ekonomik krizi gölgelemek için köpürtüldüğüne inananlar var. Siz onlardan mısınız? Bunun çok etkisi olduğunu biliyorum. Yani, normalde konuşulması gereken şeyler, bu yayında sizinle, yaptığımız çerçevede çünkü vatandaşın gerçekten gündemi o. Yani ben %100. şu anda yayın için buradayım ama biz sokaktayız. Ben Türkiye'nin onlarca ilini dolaştım. Esnafla, çiftçiyle, iş insanlarıyla, sanayi ticaret odalarıyla, onların yönetim kurulları üyeleriyle toplantılar yaptık. Herkesin gündemi ekonomi. Bakın sadece yani biz bu yayında düşük gelir gruplarını belki biraz orta sınıftan falan bahsettik ama iş insanları da artık yüksek sesle konuşuyor. İşte geçen hafta, Evet. tekstilcilerden gelen açıklamalar vardı. MÜSİAD'dan gelen açıklamalara bakın. TÜSİAD bir konuştu, biraz başına işler geldi ama onların yayınladıkları raporlara bakın. Bugün Türkiye'de halinden memnun olan çok dar bir grup var. Biz istiyoruz ki Küçük, şanslı bir Türkiye'de azınlık. sanayici de halinden memnun olsun, çiftçi de halinden memnun olsun, öğrenci de halinden memnun olsun, yani okulundan memnun olsun, gittiği zaman sıkıntı yaşamasın, eğitiminin içeriğinden memnun olsun. Bu mümkün. Dünyanın pek çok ülkesi bunu başarmış. Biz niye başaramıyoruz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunların tamamını başaracağımızı biliyoruz. Vatandaşımıza da taahhütümüz bu yönde.